Çernobil nükleer felaketinin üzerinden ortalama 40 yıl geçmiş olmasına karşın, bu trajedinin ekolojik sonuçları bilim dünyasını hala hayrete düşürmeye devam ediyor. 26 Nisan 1986'da yaşanan patlama, yalnız Ukrayna'nın değil, tüm dünyanın kaderini değiştiren bir nükleer krizdi. Ancak insanoğlunun tahliye edilmesinden sonrasında bölgede kalan yırtıcı doğa, özellikle de yabani domuzlar, biyolojik bir mucizenin ve genetik bir direnişin simgesi haline geldi. Çernobil'in sessizliği ve doğanın istilası. Felaketin ardından yaklaşık 250 bin insan bölgeden kalıcı olarak çıkarıldı. Geride bırakılan hayalet şehirler, boş fabrikalar ve paslanan makineler, doğanın sessiz ama güçlü dönüşüne zemin hazırladı. İnsan müdahalesinin kesilmesiyle birlikte Çernobil yasak bölgesi, radyoaktif bir çöplükten beklenmedik bir yırtıcı yaşam cennetine dönüştü. Kurtlar, ayılar, geyikler ve kuşlar boşalan sokakları ve terk edilmiş binaları yeni yuvaları olarak benimsedi. Ancak bu pastoral tablo içinde bilim insanoğlunu maksimum düşündüren sual şuydu: bu canlılar görünmez katil olan radyasyonla nasıl başa çıkıyorlardı? İnsanların bölgeden çekilmesinin yarattığı bu boşluk, ekosistemde antropojenik baskının kalkması olarak adlandırılan bir süreci başlattı. Düzgüsel şartlarda ziraat, avcılık ve şehirleşme sebebiyle baskı altında olan türler radyasyon riskine rağmen bölgeye akın etti. Bu vaziyet biyologlar için fazlaca paradoksal bir tablo oluşturdu. Radyasyon şeklinde öldürücü bir etkinin varlığına rağmen insan varlığının yokluğu doğa için çok daha büyük bir iyileşme alanı açmıştı. Nükleer kazanın ardından çevreye yayılan en tehlikeli maddelerden biri sezyum-137 izotopuydu. Bu izotopun yaklaşık 30 senelik bir yarılanma ömrü vardır. Bilim insanları kazadan sonraki 30 yılı aşkın sürede bölgedeki hayvanların vücutlarındaki ışınım oranının minimum yarı yarıya düşeceğini öngörmüşlerdi. Nitekim bölgedeki karacalar ve geyikler üzerinde yapılan testler bu teoriyi doğruladı. Hayvanların vücudundaki radyoaktif sezyum miktarı zaman içinde azaldı. Sezyum, yağmurlarla yıkanmış, bitkiler tarafınca emilmiş ve zamanla toprağın daha derin, ulaşılamaz katmanlarına inmişti. Ancak yabani domuzlar üzerinde yapılan araştırmalar şok edici bir sonuç verdi. Domuzların vücudundaki radyasyon seviyesi felaketten hemen sonraki dönemle neredeyse aynıydı. Bazı bölgelerdeki domuz etlerinde güvenli sınırın 300 katı daha çok radyasyon tespit edildi. Bilim dünyası bu tutarsızlığı yabani domuz paradoksu olarak adlandırdı. Domuzlar adeta fizik kurallarına meydan okuyor ve temizlenmesi gereken radyasyonu bünyelerinde taze tutuyorlardı. Özellikle Almanya'nın Bavyera bölgesindeki yaban domuzlarında da benzer bir durumun gözlenmesi, sorunun yalnız Çernobil coğrafyasıyla sınırlı olmadığını, daha küresel bir mekanizmanın işlediğini kanıtlıyordu. 2023 yılında Viyana Teknik Üniversitesi ve Hannover Leibniz Üniversitesi'nden araştırmacıların yaptığı detaylı izotop analizleri bu paradoksu aydınlattı. Domuzlardaki radyasyonun tek sorumlusu Çernobil değildi. Araştırmacılar domuzlarda bir tek Çernobil kaynaklı sezyum-137'ye değil, aynı zamanda sezyum-135 izotopuna da rastladılar. Sezyum-135'in yarılanma ömrü yaklaşık 2,3 milyon yıldır. Bu izotopun kaynağı Çernobil'den 10 yıllar önce 1940'lar, 50'ler ve 60'larda meydana gelen atmosferik nükleer silah denemeleriydi. Bu denemeler sırasında atmosfere yayılan sezyum, dünya geneline dağılmış ve toprağa çökmüştü. Domuzların niçin bu kadar radyoaktif bulunduğunun cevabı ise spesifik diyetlerinde gizliydi. Yabani domuzlar, toprağın 20 ile 40 cm derinliğinde yetişen geyik trüf mantarlarını çok severler ve kış aylarında başka besin bulamadıklarında toprağı kazarak bu mantarlara ulaşırlar. Radyoaktif izotoplar toprağın derinliklerine her yıl yalnız bir milimetre şeklinde çok yavaş bir hızla süzülebilir. Bu yavaş ilerleyiş sebebiyle 60'lı yılların nükleer denemelerinden kalan ışınım ile 1986 Çernobil kazasından gelen ışınım tam da bu derinlikte mantarların yetiştiği katmanda buluşmuştu. Trüf mantarları bu ışınım tabakasına yeni ulaşmış ve sezyumu bir sünger gibi emmişti.
Domuzlar bu mantarları yiyerek aslen geçmişin nükleer günahlarının en konsantre hallerini bünyelerine alıyorlardı. Öteki hayvanlar yüzeysel bitkilerle beslendiği ve bu bitkilerdeki radyasyon çoktan yıkandığı için temizlenmişken, domuzlar yer altındaki radyoaktif bir zaman kapsülünü tüketmeye devam ediyorlardı. Popüler kültürün aksine, ışınım canlıları süper güçlere sahip canavarlara dönüştürmez. Çernobil'de 3 başlı kurtlar ya da devasa mutasyona uğramış domuzlar yoktur. Radyasyonun etkisi çok daha sinsidir. Hayvanlarda görülen temel problemler şunlardır: genetik bozulmalar, DNA zincirindeki hasarlar nedeniyle ortaya çıkan katarakt vakaları, büyüme bozuklukları ve beyin hacminde küçülme, özellikle kuşlarda gözlenmiştir. Onkolojik vakalar, tümör oluşumu ve farklı kanser türlerinde belirgin artış, üreme kayıpları, kısırlık oranlarında artış ve yavru ölümleri, hücresel stres, antioksidan seviyelerinin düşmesi ve özgür radikallerin hücrelere zarar vermesi. Peki, bu kadar ağır sıhhat problemlerine rağmen iyi mi oluyor da popülasyonlar büyüyor? Cevap, üreme hızı ve evrimsel adaptasyondur. Domuzlar, ekstrem koşullara en hızlı uyum elde eden canlılardır. Bir dişi domuz 6 ayda ergenliğe ulaşır ve yılda 2 kez her batında 5-7 yavru doğurabilir. Radyasyon bir domuzu 2 yıl içinde öldürse bile domuz bu süre zarfında onlarca yavru vererek türünün devamını güvence altına alır. Öteki taraftan karacalar şeklinde yılda yalnız bir defa ve azca sayıda yavru veren canlılar, radyasyonun etkilerine karşı çok daha savunmasız kalır. Bu vaziyet, evrimin nicelik nitelikten üstündür ilkesinin radyoaktif bir ortamdaki yansımasıdır. Bölgedeki kurtlar üzerinde meydana getirilen son araştırmalar, kim bilir tıbbi bir devrimin kapısını aralayabilir. Princeton Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Kara Love liderliğindeki ekip, Çernobil'de yaşayan kurtların vücutlarında kansere karşı bir tür genetik kalkan oluştuğunu fark ettiler. Bu kurtlar ömürleri süresince düzgüsel bir hayvanın dayanamayacağı dozda radyasyona maruz kalmaktadırlar. Ancak genetik analizler, bu kurtların bağışıklık sistemlerinin radyasyonun neden olduğu genetik hasarı onarmak için mutasyona uğradığını gösterdi. Kurtlar kansere karşı şaşırtıcı bir direnç gösteriyorlar ve hücreleri radyasyonun yıkıcı tesirini nötralize edecek mekanizmalar geliştirmiş durumda. Eğer bu genetik mekanizma çözülebilir ve insan DNA'sına uyarlanabilirse, Çernobil felaketi ironik bir halde kanser tedavisi için bir dönüm noktası olabilir. Bu, tabiat ananın en büyük felaketlerden bile nasıl yaşam lehine dersler çıkardığının bir kanıtıdır. Sadece kazada kalanlar değil, insanoğlu tarafınca sonradan getirilen türler de bölgeyi sahiplendi. 1990'ların sonucunda nesli tükenmekte olan Przewalski atları bir deney olarak bölgeye salınmış ve inanılmaz bir halde çoğalmışlardır. İnsan baskısının olmaması ve geniş meraların varlığı, radyasyonun yıkıcı etkisinden daha büyük bir avantaj elde etmiştir. Bugün Çernobil, bu atların dünyadaki en sağlıklı ve özgür popülasyonlarından birine ev sahipliği yapmaktadır. Atlar terk edilmiş köylerdeki ahırları kışın fırtınalardan korunmak için kullanmakta, tabiat ve terk edilmiş uygarlık arasında acayip bir simbiyotik bağ kurmaktadırlar. Yıkım gecesi binlerce evcil hayvan geride bırakılmak zorunda kalındı. Tahliye edilen insanlara köpeklerini ve kedilerini yanlarına almalarına izin verilmedi. Sovyet ordusu ışınım yaymasınlar diye bu hayvanların çoğunu itlaf etti. Sadece bazıları ormanlara kaçarak hayatta kalmayı başardı. Bugün yasak bölgede yaşayan yüzlerce köpek, o gece terk edilen evcil köpeklerin torunlarıdır. Son yıllarda Clean Futures Fund şeklinde kurumlar, bu köpekleri yakalayıp radyasyon taramasından geçirmekte, aşılamakta ve kısırlaştırmaktadır. Hatta düşük radyasyonlu bölgelerden gelen bazı yavrular, uluslararası evlat edinme programlarıyla ABD gibi ülkelere gönderilmektedir. Bu hayvanlar, felaketin insani boyutunun ve geride bırakılan hayatların hala nefes alan son temsilcileridir.